İnsan ırkı olarak saf olabileceğimizi kabul etmemiz gerek. Bize anlatılan hikayelere, haberlere, internette gördüğümüz her şeye çoğu zaman sorgusuz sualsiz inanmamızı hesaba katarsak gerçek bu maalesef. 31 Temmuz 2022'de Fransız bir fizikçi olan Etienne Klein, James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan bir yıldız olduğunu söylediği şeyin görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Etienne, Güneş'ten 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan parlak kırmızı bir daire olarak görünen Proxima Centauri'nin görselini paylaştı. Daha sonra Etienne bunun bir şaka olduğunu, görselin aslında bir dilim domuz pastırması olduğunu itiraf etti. Şaka için özür dileyen Etienne, bunun çok yanlış yönlere gittiğini ve İspanyol pastırmasının dünyada başka hiçbir yerde bulunmadığını söyledi. Sorun şu ki, Etienne'in 91 bin takipçisi vardı ve insanların bazıları bunu çok ciddiye aldılar. Fakat bu insanların dünya dışı keşiflerle ilk defa aldatılması değildi. Bunların belki de en büyüğü 1835'te meydana geldi. 25 Ağustos 1835'te New York Sun gazetesini alan insanlar şaşkınlık içindeydiler. Ayda yaşam vardı. İnsan benzeri kanatlı yaratıklar, daha önce hiç görülmemiş bitkiler ve hayvan türleri de dahil olmak üzere Ay'da keşfedilen yeni yaşamı anlatan bir gazete makalesini okuyorlardı. Yazarı o dönemin en önemli astronomlarından biri olan Sir John Herschel'ın çalışma arkadaşı ve meslektaşı olduğunu iddia eden Dr. Andrew Grant idi. John Herschel saygın bir bilim insanıydı. Babası William Herschel Uranüs'ü keşfetmişti. Uranüs'ün 4 ve Satürn'ün 7 uydusuna isim veren John Herschel'dı. Ayrıca babasıyla yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine birçok ödül ve madalya da verilmişti. Herschel 1833 yılında karısı, 3 çocuğu ve 20 inçlik teleskobu ile Güney Afrika'ya doğru yola çıktı. Amacı babası William Herschel tarafından yapılan kuzey göklerinin araştırmasının tamamlayıcısı olarak güney göklerindeki yıldızları kataloglamaktı. Herschel'ın olan bitenden haberi neredeyse 2 yıl sonra oldu. Makalenin yazarı olan Andrew Grant, Herschel'ın tek boynuzlu atlar, 2 ayaklı kunduzlar, kanatlı insansılar gibi fantastik hayvanlar da dahil olmak üzere Ay'daki yaşam formlarının kanıtlarını bulduğunu yazıyordu. Makale ayrıca devasa kraterler, muazzam kristaller, hızla akan nehirler ve bitki örtüsüyle tamamlanan Ay coğrafyası hakkında detaylı bir açıklamada yapıyordu. Sun gazetesi makalelerine hiç ara vermeden devam ediyordu. Amerika tarafından Güney Afrika'da inşa edilen hidrooksijen lenslere sahip devasa bir teleskopla Ay'a bakılmış ve tüm bunlar açık seçik görülmüştü. Gözlemevi Güney Afrika'da Ümitburnu'ndaydı ve bu teleskop o kadar güçlüydü ki Ay'daki böcekleri bile görebiliyordunuz. Gazeteye göre bu makaleler İskoçya'daki Edinburgh Journal of Science'da yayınlanmıştı. Ay'daki uçan yarasa adama Latince Vespertilio Homo adı verilmişti. Yakuttan yapılmış bir kolezyum bile vardı. Ayrıca Ay'da yaşayan bu canlıların ahlak anlayışları çok düşüktü. Mahrem anlarını toplum içinde yaşamayı seviyorlardı. Son zamanlarda Sir John Herschel tarafından yapılan büyük astronomik keşifler başlığı altında toplam 6 makale yayınlandı. New Yorklular günlerce bunu konuştular. Diğer gazeteler hikayeyi yeniden basarak sansasyonu devam ettirdiler. New York Times bile bu hikaye için mümkün ve olası diyordu. Hatta Paris ve Londra gazetelerine de taşındı bu sözde keşifler. İlk başta insanlar bu haberlere inandılar ve merakla yazı dizisini takip ettiler. Fakat keşifler iyice fantastik olmaya başlayınca Journal of Commerce dergisi editörü makalenin asparagas olduğuna dair bir yazı yazdı. Gerçek yavaş yavaş ortaya çıktı. New York Herald, astronomi aldatmacasının açıklaması başlıklı bir makale yayınladı ve bazı kanıtlar sundu. Makalelerin yayınlandığı söylenilen Edinburgh Journal of Science vardı ama 1833'te yayınlarını durdurmuştu. Andrew Grant diye biri yoktu, muhteşem teleskop da yoktu. Gerçek olan tek şey vardı. John Herschel, Güney Afrika'daki bir gözlemevinde bir teleskop yapmıştı ama o da yalnızca yıldızları görebiliyordu. New York Herald gazetesi makalelerin asıl yazarını da bulmuştu. Muhabir Richard Adams Locke.
Locke makaleleri kendisinin yazdığını ancak 1840 yılında kabul etti. Ama yine de yalnız olup olmadığı bir türlü kanıtlanamadı. Makalelerin yazıldığı 6 gün boyunca Sun'ın tirajı günlük 60 bine çıkmıştı. Bu muhteşem bir rakamdı gazete için. Pek çok insan şüphe etse de o dönemde halkın çoğunluğunun Ay'da yaşam gerçekliğini kabul ettiği görülüyor. Hatta New York Transcript'in editörü, Ay keşiflerinden şüphe duymaya kalkışmak, neredeyse kutsal kitabın sözlerini sorgulamak kadar günah da o zamanlar diyor. Güvenilir açıklamalar arttıkça bu sahte keşiflere olan inanç da azaldı ve sonunda bu büyük aldatmaca tarihin tozlu sayfalarına gömüldü demeyi çok isterdim ama bu makalelerden sonra ortaya çıkan çok önemli bir şey vardı. Gazeteciler, yayıncılar, hemen hemen medya sektöründeki herkes halkın neye ilgi göstereceğini çözmüştü. Hangi habere yöneleceğini, nasıl inandırılacağını, başlıkları nasıl atmaları gerektiğini. 1830'lu yıllar ırkçılığın yükselişine işaret ediyor. Bu haberden tam bir yıl önce New York'taki çeteler sokaklara dökülüp kölelik karşıtlarını korkutuyor ve dövüyordu. Güya tarafsız araştırmacı gazeteciler hala Kızılderililerin, Zencilerin, koyu tenli Avrupalıların aşağı sınıf olduğunu yazıyorlardı. Sun gazetesi köleliğe karşı çıkan şehirdeki tek gazete olarak biliniyor. Her ne kadar kölelik karşıtı bir aldatmaca olarak görülse de bu aldatmaca oldukça zayıf kalmıştır. Yine de hikayede bir şekilde Afrika bağlantısı kurulmuştur. Herschel'ın Güney Afrika'dan yaptığı gözlemler köleliğin değil, kurtuluşun sembolü olacaktı. Ay aldatmacası ile ilgili Sun gazetesinin yayınladığı özür mesajı ilginç gerçekten. Gazete, ülke çapındaki kölelik çatışmalarına hoş bir soluklanma getirdiğini söyleyerek bir özür mesajı yayınladı. Ay aldatmacası 1970'te yeniden basıldığında bir ön söz yazıldı. Belki de en can alıcı cümle sonda olandı. İnsanların okudukları her şeye inanmalarını beklemiyoruz. Bu makalelere ne kadar inandıklarını söylemek de mümkün değil. Fakat bu masalları anlatanlar ile onun vurdum duymaz dinleyicileri, gerçeğe karşı komplo kuranların ta kendileridir. Sonuçta bu gazetelerin ortaya çıkışının getirdiği dönüşümler bazı açılardan internetin, sosyal medyanın ve şu anki basının neden olduğu yanlış ve yanlı haber karmaşasına oldukça benziyor. Gündem değiştirme amaçlı yapılan haberler, insanların söyledikleri şeyleri kesip yayınlayarak yapılan karalama kampanyaları ay aldatmacasından çok da farklı değil. İnternette neredeyse herkesin özgürce her şeyi yazabildiği mecralar da artık sansasyonlar ve yalan haberlerle dolu. Sponsorlardan ve reklam verenlerden alınan gelirlerle daha çok tıklanmak için bu tarz aldatmacalar her tarafı kaplamış durumda. Üstelik gazetelerde olduğu gibi bir özür mesajı ya da düzeltme de yapılamıyor bu haberlere. Çok tepki alırsa basitçe siliniyor sitelerden. Fakat insanların zihinlerinde kalanları silmek mümkün değil ne yazık ki. Özellikle toplumların iyice kutuplaştığı, muhafazakar bireylerin diğer fikirlere kapalı olduğu ortamlarda yayılan yanlış bilgi ve haberler çözümü ve açıklaması zor zararlar verebiliyor. 2018 yılında Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün dünya çapında yapmış olduğu dijital haberler raporunda Türkiye yanlış ve uydurma haber alanında birinci durumda. 37 ülkeden 74 bin haber tüketicisi ile online ankete dayanan raporda Türk kullanıcıların %30'u haber paylaşımında WhatsApp'ı daha güvenilir buluyor. Twitter ve YouTube platformlarına olan güvenin de bir önceki seneye göre arttığı gözlemlenmiş. 2023 yılına geldiğimizde Twitter'dan ülke yönetiliyor dersem abartmış olmam sanırım. Sosyal medyadan gelen tepki veya tepkisizliğe göre adımlar atılıyor, ilk dedikodular buraya salınıyor. En son yaşadığımız deprem felaketinde de gördüğümüz gibi geleneksel medyanın bazı kuruluşları ve bağlı çalışanlar doğru habere ulaşmaya engel oldukları müddetçe maalesef daha çok ay aldatmacası yaşayacağız gibi duruyor. Etienne Clay'nin Twitter'da İspanyol sosis şakası hakkında daha sonra yazdığı gibi, belirli görüntülerin kendiliğinden doğruluğu veya yanlışlığının ortaya çıkması kadar otorite konumlarından gelen argümanlara karşı da dikkatli olmayı öğrenelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.